Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarda Darwinci evrim teorisi ortaya çıkmadan önce Darwin'in de öncesinde yer alan büyük evrimci düşünürlerden söz ettik. Ardından Darwin'in bu düşünürlerden hangi açılardan farklı olduğunu ortaya koyduk. Şimdi de Darwin sonrası evrimci düşüncenin gelişmesine kısaca göz atacağız. Ve böylelikle evrim teorisine ilişkin özeti tamamladıktan sonra evrim teorisinin ortaya koyduğu bilgiler ışığında diğer bilim alanlarındaki süreçlere ve gelişmelere nasıl bakmamız gerektiğine ilişkin konulara gireceğim. Bildiğiniz gibi Darwin'in kendisinden önceki düşünürlerden farklarını uzun uzuya anlattım. Darwin hangi bakımlardan devrimsel bir gelişmeye yol açtığını, kendisinden önceki düşünürlerin şu ya da bu alanda sağlamış oldukları kısmi başarılara rağmen bir bütün olarak süreci bütünüyle ortaya koyamadıklarını, fakat insan nedir, nereden ortaya çıkmıştır ve yaşamın anlamı nedir gibi sorulara bütünlüklü yanıtlar verme açısından Darwin'in ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Düşünce tarihi açısından bu kadar kilit önemli olan Darwin'in düşüncesini putlaştırarak onu kusursuz bir teori olarak ortaya koymak elbette doğru değil. Zaten akla mantığa da sığmaz. Çünkü Darwin'in yaşadığı dönemde bilimlerin gelişmişlik düzeyi bugünküne kıyaslanamazdı. Yani neredeyse 200 yıllık bir dönemden söz ediyoruz. Yani bugün bilimlerin gelmiş oldukları seviye, ulaşmış oldukları araştırma teknik ve kapasitelerle Darwin'in dönemi kıyaslanamaz bile. Bütün bunlara rağmen Darwin'in ne kadar önemli bir düşünür olduğunu zaten vurgulamıştım. Şimdi Darwin'in teorisindeki bir takım eksikliklerin olması Darwin'in teorisinin bir bütünüyle gözden çıkarılması anlamına gelmiyor. Örneğin Darwin teorisini dayandırdığı varyasyon, yani canlı türlerindeki büyük çeşitliliğin nedenini bilmiyordu. Neden bu kadar çok farklı özellikler var? Yani birbirinin kopyası gibi ya da birbirine çok yakın özelliklerle değil de her an bir ana ve babasından çok farklı özelliklerde bireyler neden bu kadar sık ve yaygın bir biçimde ortaya çıkıyorlar? Darwin bunu bilmiyordu. Darwin bunu bilmediği için şunu da bilmiyordu. Peki bazı özellikler yavrulara, torunlara geçebiliyor ama bazı özellikler geçmiyordu. Acaba bazı özellikler yavrulara geçerken bazı özellikler neden geçmiyordu? Buna ilişkin de bir mekanizma ya da bu sürecin nasıl olduğunu da Darwin bilmiyordu. Çünkü onun yaşadığı dönemde bunları ayırt edebilecek hem teknik gözlem ve araştırma teknikleri olarak bilimler yeterli düzeyde değildi. Şimdi bu nedenle Darwin'in genel olarak türlerin ortaya çıkmasını doğal seçilime bağlamış olmakla birlikte biz bugün biliyoruz ki doğal seçilim sadece doğal seçilime bağlı olarak yeni türlerin ortaya çıkmadığını biliyoruz. Yeni türlerin ortaya çıkması sürecinde farklı mekanizmalar, farklı süreçler de söz konusu. Örneğin genetik sürüklenme dediğimiz olay, gen göçü dediğimiz olay, epigenetik süreçler, metilasyon süreçleri, böyle bir sürü ayrıntı konu var. İşte bu değişik mekanizmaların geçerli olduğunu biliyoruz. Darwin bunları da bilmiyordu daha. Dolayısıyla lafı daha fazla uzatmadan şunu demek durumundayım. Darwin'in teorisinde belli eksiklikler vardı. Darwin teorisindeki bu eksikliklerin en başında Darwin'in kalıtımın mekanizmasını açıklayamaması geliyordu. Şimdi Darwin'in yaşadığı dönemde bireylerde ortaya çıkan özelliklerin yavrulara ve torunlara geçmesine ilişkin mekanizmada iki tane temel teori vardı. Birisi karışmalı kalıtım teorisiydi. Diğeri de Lamarckçı edinilmiş özelliklerin kalıtım teorisiydi.
Şimdi karışmalı kalıtım teorisi şuydu. Bu teoriyi savunanlara göre dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleştikleri ilk hücrenin içerisinde anneden ve babadan gelen özellikler karışıyordu. Ve dolayısıyla yavru annenin ve babanın bazı özelliklerine alışıyordu ve onların bir karışımı olarak gelişiyordu. Bu teori ilk bakışta çekici ve anlamlı gibi gelebilir fakat aslında büyük bir sıkıntıya neden oluyordu. Çünkü şöyle düşünün, yani bir anne ve babanın özelliklerini düşünelim. 50'şer puan bir yavru 50 annesinden 50 babasından özellik aldığını düşünelim. Peki o yavrunun kendi yavrusuna anne ve babasından aldığı özellikleri ne kadar gider? Çünkü o başka birisiyle birleşeceği için bu sefer %25'e düşecek. Bir sonrakinde %12,5'a düşecek. Böylece 5-6 kuşak sonra bu karışmalı kalıtım teorisine göre bir anne babanın 5-6 kuşak sonra torunlarına aktarabileceği hiçbir özelliği kalmamış olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu karışmalı kalıtım teorisi doğru değildi. İkinci teori o dönem edinilmiş özelliklerin kalıtımı teorisi. Bunda Lamarckçılığın özelliklerini işlerken anlatmaya çalışmıştım. Dolayısıyla Lamarck'ın savunduğu bu teori de doğru değildi. Çünkü edinilmiş özelliklerinin kalıtımı diye bir şey söz konusu değil. Böyle bir mekanizma yok. Bu sıkıntılı durumla karşılaştığı için Darwin aslında bir orta yol bulmaya çalışmış ve pangenezis adı verilen kendisine özgü bir teori geliştirmişti. Darwin'in bu pangenezis anlayışına göre insan vücudundaki her organın, her yapının bir kopyası anne ve babanın üreme hücrelerinde, ki bunlara Darwin gemmula diyordu, bir kopyası vardı ve dolayısıyla bu kopyalar cinsel birleşme sağlandığında, yavruyu oluşturacak zigot oluştuğunda bu kopyalar da o bir biçimde anne ve babadan çocuklara geçmiş oluyordu. Dolayısıyla ne oluyor? Anne ve babanın özellikleri bu gemmulalarda bulundukları için bir yavru oluşurken bu kopyalardan alınıyordu. Artı bazı durumlarda edinilmiş özelliklerin de kalıtımı mekanizmasını da Darwin reddetmediği için oradan da belli özelliklerin yavruya geçmiş olması gerekiyordu ve böylelikle kalıtım mekanizması açıklanmış oluyordu. Şimdi bu soyut teori aslında bazı gözlemleri açıklamaya denk düşüyordu. Çünkü herkes bilir ki örneğin bir anne babanın çocuğuna baktığınızda örneğin işte çocuk saçını annesinden, gözlerini babasından, çenesini annesinden, işte burun biçimini babasından falan almış olabilir. Yani dolayısıyla da Darwin'in söylediği gibi bu gemulaların döllenmiş yumurta hücresi dediğimiz zigotta anne ve babadan gelen belli özelliklerin aktarılmasıyla ortaya çıktıkları pekala söylenebilirdi ama bu soyut bir varsayımdı ve bunun bir gerçekliği yoktu. Bu anlamıyla da bu Darwin'in pangenezis teorisi aslında karışmalı kalıtım teorisi ile edinilmiş özelliklerin kalıtımı teorisi, yani Lamarckçı teorinin yani ilginç bir karması olarak adlandırılabilirdi. Ama sonuçta bu teori de süreci açıklamakta başarılı olamayan bir teoriydi. Günümüzde de geçerli modern bir kalıtım teorisinin temelini atabilecek düşüncelerden birisini ortaya atan biyolog Friedrich August Weismann idi. Weismann germ plazması diye bir düşünce ortaya atmıştı ve bu düşünceye göre, germ plazması düşüncesine göre Weismann çok hücreli canlılardaki hücreleri ikiye ayırmıştı. Bir normal vücut hücrelerini oluşturan hücreler, bir de üreme hücrelerini oluşturan hücreler. Kuşaklar arası özelliklerin aktarılmasını sağlayan germ plazması dediğimiz özelliklerin yalnızca üreme hücrelerinde bulunduğunu öne sürüyordu Weismann. Dolayısıyla
vücut hücreleri yani somatik hücrelerde germ plazması bulunmadığı için ana babanın özelliklerinin yavruya geçmesini sağlayan üreme hücrelerindeki germ plazması olduğunu söylüyordu. Weizmann'ın hücreleri ikiye ayırması ve kalıtımsal özelliklerin esas olarak üreme hücrelerindeki germ plazması yoluyla aktarılabileceğini söyleyen teori aslında karışmalı kalıtım teorisi ve Lamarckçı edinilmiş özelliklerin kalıtımı teorisi veya bunların birleşimi olarak Darwin'in pangenezis teorisinden kurtulmak ve bilimsel anlayışa yaklaşmak bakımından bir ara basamaktı. Bu açıdan olumlu bir özellikti. Weizmann'ın teorisi aslında biyoloji dünyasına Weizmann bariyeri diye bir kavramı da getirmişti. Weizmann bariyeri aslında bir bireyin yaşamı boyunca edinmiş oldukları özelliklerin yavrularına geçemeyeceğini belirten bir özellikti. Weizmann bariyeri nedeniyle edinilmiş özelliklerin kalıtımı teorisinin geçerli olmadığının ortaya çıkması aslında önemli bir ilerlemeydi. Nitekim Weizmann'ın kendisi bazı farelerin kuyruklarını keserek ve bu işi 10-15 kuşak fare boyunca tekrarlayarak aslında Lamarckçı anlayışın doğru olmadığını ortaya koymuştu. Fakat buna rağmen Weizmann'ın teorisi aslında bugün bizim bildiğimiz anlamda bir kalıtım teorisi biçimine gelemedi. Weizmann, Mendel'in çalışmalarından ve genetikten bir haberi yoktu. Ya da haberi varsa bile onu ciddiye alıp kendi teorisini onunla bütünleştirme çabasına girmemişti. Kuşkusuz Weizmann'ın germ plazması dediği kavramın aslında bir anlamda genlere denk düştüğü söylenebilir. Fakat genlerin tanecikli yapısı ve genlerdeki özelliklerin yavrulara nasıl geçtiğinin ayrıntılarına baktığımızda bu kadar genel bir kavramla bir sonuca ulaşmak elbette mümkün değildi. Diyelim üreme hücrelerinin bedendeki hücrelerden ve çevre koşullarından etkilenmediğini Weizmann ortaya koymuştu ama aslında bunun doğru olmadığını, biraz önce sözünü ettiğim diğer mekanizmaların yanı sıra epigenetik süreçlerin de genetik materyal aktarılmasının önemli rollerinin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da Weizmann'ın görüşleri eksikti. Yani bir de daha da genel olarak baktığımızda Weizmann aslında Lamarck'a karşı çıkarak bir tür aslında özcülüğü de savunmuş oluyordu ve onun bu özcülüğü savunması aslında Lamarck'ın ortaya koyduğu Darwin'in daha sonra paylaşacağı süreçleri tamamen doğal mekanizmalarla ve doğal işleyişle açıklama çabasına karşıt bir rol oynuyordu. Yani Weizmann bu açıdan da aslında Lamarck ve Darwin'den daha geride bir bilim insanı olarak kabul edilmek durumunda. Yani sonuçta Darwin'in teorisindeki kalıtım mekanizması ve kalıtsal özelliklerin yavrulara nasıl aktarıldığına ilişkin belirsizliğin aşılması bakımından da Weizmann'ın yaptığı çalışmalar önemliydi. Weizmann sayesinde germ plazması anlayışının ortaya çıkmasıyla birlikte edinilmiş kalıtımsal özelliklerin söz konusu olmadığının anlaşılması önemli bir ilerlemenin basamağı olmuş oldu. Bunun ardından yüzyılın başında genetiğin yeniden keşfedilmesi, yani Mendel'in ortaya koyduğu genetik yasaların yeni bilim insanlarının yaptıkları çalışmalarla ve bu konudaki çok ayrıntılı buluşlar ve birçok yeni ilke ve yasaların bulunmasıyla birlikte genetiğin gelişmesi Darwinci evrim teorisinin eksik olduğu kalıtım teorisini ve kalıtım mekanizmasının tamamlanması sürecinin önünü açtı. Ve böylelikle Darwin'in temel ilkelerini koymuş olduğu türleşmelerin nasıl olduğuna ilişkin süreç bütünlüklü bir açıklama çabasına kavuşmuş oldu. Mendel
yaşadığı manastırda yaptığı uzun yıllar süren değişik çaprazlama deneylerinin sonucu olarak genetik özelliklerin ana babadan yavru döllere nasıl geçtiğine ilişkin yasalar çıkartmıştı. Mendel'in yaptığı bu çalışmalar 19. yüzyılın sonundan itibaren birçok araştırmacı tarafından tekrarlanmaya ve derinleştirilmeye başlandı. Bu noktada öncü çalışma yapan 4 tane önemli araştırmacı vardı. Alman Karl Erich Korrens, Hollandalı Hugo de Vries, Avusturyalı Erich von Schmerck, ABD'li William Jasper Spillman. Yani dikkat ederseniz dünyanın 4 farklı köşesindeki 4 farklı bilim insanı, üstelik birbirlerinden hiç haberi olmadan, birbirleriyle bu konuda iletişim, görüş alışverişi, destekleme falan olmadan bağımsız çalışmalarla Mendel'in yaptığı çalışmaların bilimsel doğasını açığa çıkardıkları gibi onun çalışmalarını daha ileri boyutlara getirdiler. Amerikalı William Bateson ve Danimarkalı William Johansen de bu Mendel yasaları ile ilgili bulunan ilkeleri değişik hayvanlara uygulayarak Mendel'in yaptığı çalışmaların ne kadar doğru ve yerinde olduklarını kanıtlayan diğer bilim insanlarıydı. Yani sonuç olarak tam bir bilimsel enternasyonalizm çalışmasıyla birlikte 20. yüzyılın başında genetik bilimi Mendel'in yaptığı çalışmaların çok çok ötesine geçerek Darwinci evrim teorisiyle bütünleşebilecek temel ilkeleri, yasaları ve kurallara kavuşmaya başladı. Yani biraz önce genetiğin kurucuları olarak adını andığım 4 öncü bilim insanı ile birlikte farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanının yaptıkları çalışmalarla genetik biliminin gelişmiş olması bireylerdeki kalıtsal özelliklerin yavrulara nasıl geçtiğini ve bunun mekanizmalarına ilişkin ayrıntıların 20. yüzyılın başından 20. yüzyılın ortalarına kadar bütün ayrıntılarıyla ortaya konulmuş olması Darwinci teorinin geliştirilmesi bakımından hayati önem taşıdı ve böylelikle modern evrimsel sentez ya da neo-darwincilik veya yeni darwincilik denilen düşünce ortaya çıkmış oldu. Yeni darwinciliğin ortaya çıkmasıyla birlikte ya da yeni darwincilik veya modern evrimsel sentezin ortaya çıkmasıyla birlikte artık bugün biyolojide türlerin ortaya çıkmasıyla ilgili bilimsel anlayışı ille Darwin'in adıyla anmak gerekmiyor. Kuşkusuz Darwin'in belirleyici ve çok önemli rolünü hiç kimse inkar etmiyor. Fakat artık süreç geleneksel insan düşüncesinin kümülatif yani katlamalı insan düşüncesinin gelişiminin çarpıcı bir örneği olarak biyolojideki modern evrimsel düşünce teorisi haline geldi. Modern evrimsel sentezi Darwinci teoriye genetik alanında yapılan bilimsel keşiflerin eklenmesiyle oluştuğunu düşünmemek gerekiyor. Çünkü genetiğin dışında özellikle modern popülasyon teorisi dediğimiz alanda çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bu alanın öncüleri de Ronald Fisher, Sewall Wright, İngiliz veya Hintli olarak geçen Haldane'nin çalışmaları bu konuda çok önemliydi. Bu 3 öncü bilim insanın yaptıkları popülasyon genetiğiyle ilgili çalışmalar modern evrim teorisinin geliştirilmesinde çok önemli bir sac ayağı oluşturdu. Yani popülasyonlardaki birey çeşitliliği, popülasyondaki genetik çeşitliliğin incelenmesi, bireylerdeki gen frekansların ve alellerin yani değişik gen özelliklerinin ayrıntılı biçimde karşılaştırılması ve bunlarla ilgili yasaların ortaya çıkarılması günümüz modern evrim teorisinin oluşturulmasında çok önemli roller oynadılar. Modern sentezin bir diğer ayarını ise 1940'lı yıllardan sonra başlayan ve 50'li yıllardan sonra gelişen moleküler biyoloji oluşturdu. Biliyorsunuz 1940'lı yıllardan sonra başlayan ve 50'lerden sonra
hızlanan araştırma süreçlerinin sonucunda DNA'nın yapısının keşfedilmesiyle birlikte biyolojide bir devrimsel adım daha atılmış oldu. Böylelikle kanatım mekanizmasının nasıl işlediği, canlılığın oluşmasında DNA'nın, RNA'nın, proteinlerin nasıl oluştuklarının anlaşılması çok önemli bir gelişmeydi. Bu gelişmenin de Darwince evrim teorisine eklenmesiyle birlikte modern evrimsel sentez bir bütün olarak ortaya çıkmış oldu. Yani bugün biyolojide gelinen noktada evrimsel düşüncenin kapsamlı, bütünlüklü teorisi olarak modern evrimsel sentezi oluşturan bilimsel gelişmeler dört koldan bu biçimde gelişti. Yani ta Mendel döneminde başlayan genetikle ilgili çalışmalar, Weizmann'ın yaptığı çığır açıcı buluşlar, ardından nüfus popülasyon genetiği ile ilgili çalışmalar ve son olarak moleküler biyolojinin yaptığı atılımlar sayesinde modern evrimsel sentez ortaya çıkmış oldu. Bugün canlılığın nasıl başladığını, canlıların nereden geldiklerini, nasıl dönüştüklerini ve bu sürecin arkasındaki mekanizmaların neler olduğunu uluslararası çapta onlarca ülkede yüzlerce bilim insanının uzun yıllara dayanan ortak ve birbirini destekleyen çalışmalarının sonucu olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Ve bu konuda artık mevcut bilimsel teoriler, bilimsel yasalar içerisinde hiçbir istisnası olmayan ve en çok kanıtlanmış teorinin modern evrimsel sentezden hiçbir kuşkumuz yok. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.